Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber harika bir bayram baklavası yapacağız. Yapımı oldukça kolay. Tüm malzemeleri evde bulunabilecek malzemelerden oluşan ve hamuru asla yırtılmayan, şerbetini tamamıyla çeken bir tatlı tarifi olacak. Halk arasında gazete baklavası denilen baklava tarifimi umarım benim tarifimle dener ve beğenirsiniz. O zaman Bismillah diyerek videomuza geçelim. Hemen hızlıca malzemelerimi söylüyorum. 50 gram tereyağı, oda ısısında erimiş tereyağı, 2 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı su, aynı bardakta 200 milimlik olmak üzere süt ekledim. Sütü de ekledikten sonra 2 yemek kaşığı kadar sirke ekliyorum. Sirkemi de ekledikten sonra 1 paket kabartma tozu ekledim. Kabartma tozumu da ekledikten sonra yaklaşık olarak 2 çay kaşığı kadar da tuzumu ilave ettim ve bunu kaşıkla veya spatula ile güzelce karıştırdıktan sonra kabıma 3 su bardağı 200 milimlik 3 su bardağı un ekledim. İhtiyacıma göre yine un eklemesi yapacağım tabii ki. İlk başta bunu güzelce birbirine geçsin diye 3 su bardağı ekledim. Bunu güzelce yoğurduktan sonra söylediğim gibi ihtiyacıma göre yine ekleyeceğim. Bu dördüncü bardağım. Beşinci bardağımı da ekledim. Tekrar yoğurmaya başlıyorum. Kulak memesi kıvamında yumuşacık bir kıvam olması gerekiyor baklava hamurunun. Dediğim gibi ihtiyacıma göre yine ekleyeceğim. Videomun ilerleyen dakikalarında da toplamda kaç su bardağı un kullandığımı sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi unumu parça parça ilave ediyorum. Ununuzun kalitesine, cinsine göre yine bu değişkenlik gösterecektir. Ama şu anda ben verdiğim ölçülere göre 6. su bardağımı da ekledim. Ve sonra en sonunda biraz daha yumuşaklık kalmış olduğu için videoda çıkmamış olsa da yarım su bardağı daha ekledim. Yani toplamda 6,5 su bardağı un kullanmış oldum ben bu ölçüler için. Hemen hızlıca zeminimi biraz unlayıp hamurumu güzelce böyle döve döve vura vura yoğuruyorum arkadaşlar. Sizler de baklava hamurunuzu böyle döve döve yoğurmayı unutmayın, ihmal etmeyin. Bu şekilde daha iyi oluyor hamur. Hamuru iyice yoğurmak burada en önemli unsurlardan bir tanesi. Ben yaklaşık olarak 6-7 dakika hiç soluksuz hamuru yoğurdum. Şimdi hamurumu bezelere ayırıp dinlenmeye bırakacağım. Gördüğünüz gibi ilk başta hamurumu 2 eşit parçaya böldüm. Hemen rulo şekli vererek bunu eşit parçalara böleceğim. Bezelerimin en fazla ceviz büyüklüğünde olması yeterli olacak. Hemen birlikte bezelerimizi hızlı bir şekilde oluşturmaya başlayalım. Gördüğünüz gibi şu kadar olması yeterli arkadaşlar. Bir tepsimi güzelce unladıktan sonra geriye kalan bezelerimi de hızlı bir şekilde tamamlayacağım. Ardından sizlerle yine birlikte olacağım inşallah. Bezelerimin tepsiye yapışmaması için ben nişasta dökmüştüm. Şimdi bezelerimi yuvarladıktan sonra tepsime dizeceğim. Ve üzerini streç film ile hava almayacak şekilde kapatıp yarım saat 40 dakika kadar dinlendireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, zamanım vardı. Ben tam 45 dakika kadar bezelerimi bu şekilde hava almayacak şekilde dinlendirdim. 45 dakika sonunda tekrardan gördüğünüz gibi nişasta ile bundan sonraki aşamaları nişasta ile yapacağız. Şöyle bezelerimi az bir şey merdane yardımıyla açtıktan sonra 45 dakika sonunda ben masama biraz nişasta serptim. Nişastamı serptikten sonra yine aynı şekilde nişasta ile bezelerimi bir miktar açıyorum ve buzdolabı poşeti sermiş olduğum tepsime şu şekilde videoda gördüğünüz gibi aralarına buzdolabı poşeti sererek nişastalamış olduğum ve birazcık açmış olduğum bezelerimi diziyorum. Bu şekilde de yine 1 saat vaktiniz varsa da 1,5-2 saat kadar dinlendireceğim. Açma işleminde ben kesinlikle buğday nişastası kullanıyorum. Şerbetli tatlılarda buğday nişastası, sütlü tatlılarda mısır nişastası. Sizlere de bu şekilde öneriyorum. Böyle daha iyi olacaktır. Hemen yaklaşık olarak 1 saat dinlendirebildim ben. 1 saat sonunda şöyle hazırlamış olduğum derince bir kabın içerisine bolca nişasta aldım ben. Hamurlarımı buradaki aşamada bol nişastayla açacağım ki birbirine yapışmasın. Hemen oklavamı alarak besmelemi çektikten sonra hamurlarımı açmaya başlıyorum.
Burada kenarlardan bastırarak hamurlarımızı açıyoruz. Açılabilir, yırtılabilir, ortada delikler oluşabilir. Bu kesinlikle önemli değil. Biz zaten gazete baklavası yapacağımız için buruş buruş olacaktır ve bu yırtıklar belli bile olmayacaktır. Burada istediğiniz kadar bol miktarda nişasta kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, hamurum yamuk olabilir ama dinlenmiş bir hamur olduğu için zaten kendiliğinden açılan yumuş yumuş bir hamur. Ama merak etmeyin, videoda da gördüğünüz gibi gerçekten çok kolay açılan bir hamur. Baklava yapamayan kalmasın diye sizler de benim tarifimle deneyerek bu şeker bayramını bu tatlıyla kapatabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi bolca nişasta serpiyorum oklavama ve birbirine yapışmasın diye. Ardından zaten yufka açar gibi hamurlarımızı yufka haline getiriyoruz. Evet arkadaşlar, hamur açma işlemine devam ediyorum. Gördüğünüz gibi bir tanesini sizlere gösterdikten sonra geri kalanını hızlı bir şekilde yapmayı düşünüyorum. O yüzden çok ayrıntılı şekilde sizlere göstermeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar, hamurumuzu oklavanın üzerine aldıktan sonra her iki taraftan sağ ve sol tarafından böyle gördüğünüz gibi oklavanın üzerinde buruşturuyoruz. Ne kadar güzel olduğunu, kıvamını sizler de görüyorsunuz. Yapışma, yırtılma kesinlikle olmadı. Şöyle köşesinden az bir şey kıvırıp içine bolca fındık kullandım ben. Sizler isteğinize göre, damak zevkinize göre ceviz veya fıstık da kullanabilirsiniz. Ben bolca fındık kullandım çünkü biz ailece fındıklı seviyoruz. Gördüğünüz gibi ekstra hiçbir işlem gerektirmeden bir tarafından şöyle sardığınız zaman gerisi kendiliğinden gelen, hiçbir müdahale istemeyen gayet pratik bir baklava tarifi olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, tek taraftan sarmayla gerisinin kendiliğinden geldiği oldukça güzel ve pratik bir baklava tarifi oluyor. Şöyle ben tepsime borcamıma diziyorum sırasıyla. Sizler de dilerseniz tepsiye veya borcam ne kullanacaksanız ona göre dizebilirsiniz. Bir tane daha hızlı bir şekilde açıyorum gösterimini yapmak için. Gördüğünüz gibi hamurumu hızlı bir şekilde açıyorum. Biraz açtıktan sonra nasıl buruşturulduğunu tekrardan size göstermek için yufkamı şöyle oklavamın üzerine sarıyorum. Sardıktan sonra sağ ve soldan çok bastırmayacak şekilde ki çok bastırmayalım ki şerbetine ve yağını güzelce çeksin. Şöyle biraz bastırdıktan sonra çok kolay bir şekilde üzerinden çıkarıyoruz yufkamızı. Yufkamızı üzerinden çıkardıktan sonra yine aynı şekilde içerisine fındık koyup bir taraftan sardığımız zaman gerisi kendiliğinden geliyor arkadaşlar. Söylediğim gibi yırtılmalar olabilir. Bunlar bu baklava tarifi için çok da önemli değil. O yüzden gönül rahatlığı ile bu tarifimi sizler de deneyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, açılmış kısımları da elimle tekrardan buruşturduktan sonra şöyle sizlere göstermek için tam ekrana getiriyorum. Şöyle baş köşeden az bir şey sarıp içine bolca fındığımı yukarıdan aşağıya doğru diziyorum. Bolca fındık da koyduktan sonra gördüğünüz gibi söylemiştim sizlere, bir taraftan sardığımız zaman gerisi kendiliğinden geliyor. Onu bitirdim. Bir tane daha yapımının kolaylığını sizlere göstermek için bir tane daha gösteriyorum. Bir taraftan sardığınız zaman gerisi kendiliğinden geliyor. Asla ekstra bir müdahale istemiyor. Gördüğünüz gibi çok pratik ve bir o kadar da lezzetli bir tarif oluyor. Sizlere de mutlaka benim tarifimle bu bayramı geçirmenizi tavsiye ediyorum. Sizi sıkmamak adına da geriye kalanları da bitirdikten sonra tekrardan sizlerleyim. Bir bıçak yardımıyla fazla kalan kısımları kestim. Fazladan kalan kısımları da kestikten sonra arkadaşlar baklavamızı şöyle gördüğünüz gibi dört parmağımla ölçerekten şöyle gördüğünüz gibi dört parmağımla ölçerekten kesiyorum. Sizler de o şekilde yapabilirsiniz. Her dört parmakta bir çizik attım. Gördüğünüz gibi parmağımla şöyle elimle ölçüp dört parmakta bir kesik attım.
Baklavamı böyle dilimledikten sonra tereyağımı hazırlayarak sürme işlemine geçeceğim arkadaşlar. Baklavamı da kestikten sonra şöyle köşeye alıp şerbetimi hazırlamaya geçiyorum. Böyle tepside arkadaşlar biraz üzerini örtüp ben baklavamı dinlendiriyorum. 3,5 su bardağı toz şeker ekledim. 3 su bardağı da su ekledim ve bir limonun suyunu içerisine ekleyip bu şekilde kaynattım. Biz şerbetimizi bu şekilde hazırlarız. Şeker sudan bir tık fazla olur. O yüzden ben yarım su bardağı fazla koydum. Sizler de şerbeti bu şekilde yaparsanız daha koyu ve daha lezzetli bir şerbet elde edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi dinlenmiş tepside dinlenmiş olan baklavamı pişirmek üzere yağlıyorum. Gördüğünüz gibi ben tereyağımı böyle yağlamıştım ve yaklaşık olarak 2 yemek kaşığı da ayçiçek yağı üzerine ekleyip şöyle güzelce baklava hamuruma gördüğünüz gibi fırça yardımı ile güzelce gezdiriyorum ki bu şekilde nar gibi kızarsın. Tereyağımı da eşit ve her tarafa gelecek şekilde baklavama sürdükten sonra 180 derecede ısıtılmış alt üst ısıtmalı fansız ayarda yaklaşık olarak 40 dakika kadar pişirdim ben. Sizler de baklavamı deneyeceksiniz. Bu ısıda pişirmeniz yeterli olacaktır. 40 dakika sonunda gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış baklavam sizlerle beraber. Soğumuş olan şerbetimi sıcak baklavamın üzerine döküyorum. Ama fırından çıkardığım gibi hemen üzerine dökmüyorum. 5-6 dakika kadar bekledikten sonra fırından baklavamı çıkardıktan 5-6 dakika sonra şerbetle birleştiriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şerbetimi de döktükten sonra biraz dinlendirip üzerine süsleme işlemine geçiyorum. Süslemesini ben Antep fıstığı ile yaptım. Sizler dilerseniz Antep fıstığı koyabilirsiniz de, elinizde yoksa koymasanız da bu şekilde de çok lezzetli ve güzel görünecektir. Baklavamı 3 saat bir köşede beklettikten sonra servise hazır olmuş oldu. Gördüğünüz gibi şerbetim de gayet güzel çekmiş. Videomda kesinlikle hiçbir efekt, hiçbir renk değişikliği yoktur. Nar gibi kızarmış baklava tarifimi kesinlikle ve kesinlikle sizlere de denemenizi tavsiye ediyorum. Buraya kadar izlediyseniz, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hayırlı bayramlar.